Evet arkadaşlar, nasıl taksici olunur isimli oynatma listesinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalımda vakit geçirmeyi unutmazsanız sevinirim ve eğer abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız, bildirim zillerini de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi bu videoda, bu içerikte size neden bahsedeceğim? Diyelim ki bir önceki videoda anlattıklarımı harfiyen uyguladınız ve artık bir şoför kartınız var. Şoför kartınız var ama siz takside çalışmak istiyorsunuz ama taksi yok. Taksi nasıl bulursunuz? Bu işin detayını anlatacağım. Şimdi günümüzde İstanbul'da bir ticari taksinin plakasının değeri şu an 2 milyonun üzerinde. Ve haliyle günlük cirosu aşağı yukarı 1000 liranın altına düşmeyen bir potansiyeli var. Takside böyle bir keş para ticareti olurken kimse tanımadığı insana arabasını emanet etmek istemez. Öncelikle eğer çevrenizde bu işi yapan birisi vardır, İşte yanına gidersiniz, dersiniz ki ya benim şoför kartım var, ben işte işe de ihtiyacım var, çalışmak istiyorum. Varsa kardeşim ya da abi neyse yönlendirebileceğin, bana kefil olabileceğin bir işte şoför ihtiyacı olan birisi vardır. Bana yardımcı olur musun diye bir talepte bulunabiliriz. Sonuçta ekmek aslanın ağzında, yani iş aramak ayıp bir şey değil. Herkes bu durumda. Ya ben bile mesela şu an işsiz kaldığım zaman çevremdeki insanlara soruyorum, yani taksi olmadığı zaman soruyorum, abi işte şoför arayan var mı diye soruyorum. Bunun ayıbı yok yani. Birinci şart bu. Diyelim ki şoför olarak çalışacağınız bir araba arıyorsunuz ama etrafınızda bir tanıdığınız yok. Bu işin en pratik yolu nedir? Ben size söyleyeyim. Etrafınızda mutlaka bir durak vardır, tamam mı? Duraklar gerçekten İstanbul'da ben her zaman onayladığım bir şey, durak çalışmasını. Çünkü duraklarda bir saygı var, bir seviye var. Bir esnaf var orada. Yani sen bindiğin arabada bir sorun yaşadığın zaman durak ile iletişime geçebilirsin. İşte bir sorunun olur, anlatırsın derdini, seni dinlerler. Gidersin, çay kahve içersin, sohbet edersin. Herkes orada zaten bu camiada, yani taksicilik camiasında dışarıda göründüğü üzere evet sıkıntılı ortamlar olabiliyor ama duraklarda bu ortam minimumda. Çünkü herkes orada birbirini tanıyor. Abi kardeş ilişkileri oluyor genelde duraklarda. Tabii sorun yaşanan yerler de olabilir ama insanoğlu şaşar beşer. Velhasıl gidersiniz abi oraya. Dersiniz ki ben işte çalışmak istiyorum. Benim bir arabaya ihtiyacım var. Benim şoför kartım da var. Durağın sahibiyle görüşürsünüz. İşte varsa şoföre ihtiyacı olan yönlendirme yapabilir. Eğer yoksa, şurası çok önemli. Eğer yoksa arkadaşlar, İstanbul'da genel olarak taksi şoför değişiminin yapıldığı saat 3 ve şoförlerin değişimin saati 3 ise eğer gündüz şoförü 3'te durağa gelmek zorunda ve gece şoförü de ne yapıyor? Yarım saat önceden durağına gidiyor, durakta arabasını bekliyor. Haliyle o süreçte yani saat 2 ile 3 arasında duraklarda şoförlerin ya da mal sahiplerinin ya da plaka sahiplerinin ya da taksi hizmeti veren her kimse artık bu insanların topluluğunu görürsünüz orada. Orada işte gidin bir gün oturun çay için. 2 gün oturun gidin. 2. gün gidin. 3. gün gidin. 5. gün gidin. Gerekiyorsa 1 ay boyunca gidin. Orada bir çevre yapın. Bir diyaloğa girin. Oradaki insanlar sizin işte işe ihtiyacınızın olduğunu bilsin. Yani adam belki bir gün sıkışır, işte şoförü hastalanır, der ki kardeşim gel hemen kaydını yapayım da gel bugün benim arabama çık der.
Zaten bir arabada bir gün çalışırsan öteki der ki ya bak onun arabasını çek. Demek ki bu adam bu işin hakkını verebiliyor. Yani yapabiliyor bu iş demek ki. Yani bir güven sorunu da yaratmamış orada. Ben de ihtiyacım olduğu zaman bu adamın numarasını alın da ben de ararım der. Yani bu iş böyle. Bu işin raconu bu. Eğer ki hiç çevreniz yoksa gidin abi, utanmayın. Yani bir selamünaleyküm deyin, girin durağa. Girin oturun bir çay için. Eğer kantini varsa ya da bir mutfağı varsa, adam yemek yapıyorsa bir yemek yiyin. Oturun orada bir sohbet edin, insanlarla tanışın. Bu şekilde araba bulmanız garanti. Ya bunun garantisini ben veriyorum çünkü ben de bu şekilde buldum. Ve şu an ben İstanbul'da Zeytinburnu'nda Olivium taksi durağındayım. Bir 10 yıldır falan burada çalıştım. 10 yıla yakındır ben taksicilik yapıyorum. Dönem dönem başka yerlere taşındım. İşte tanınmadığım, hiç bilmediğim yerlere taksilik yapmak zorunda kaldığım zaman ben oradaki duraklarda bu şekilde taksi buldum. Çünkü orada benim hiç çevrem yoktu. Şimdi arabayı buldunuz diyelim. Bu arabaları çalışma sisteminden bahsedeyim. Günümüzde bir arabanın 2 şoförü olur. Şimdi eğer ki karşınızda çalışan kişi arabanın işletmecisi değilse, yani arabanın sorumlu olduğu kişisi değilse, o da sizin gibi muhtemelen bir şofördür. Ve onunla olan diyaloğunuz bir karı koca ilişkisi gibi diyebilirsiniz. Niye? Adam sana yarım saat geç gelir değişim saatinde. Sen onunla yarım saat geç gidersin. İşte senin hastan olur, o seni idare eder. Onun hastası olur, sen idare edersin. Bir işin olur. Yani olaylar demek istediğimi umuyorum anlamışsınızdır. Yani ilişkilerin iyi tutulması lazım. Eğer bir arabanın üzerinden ekmek yenilecekse abi kardeş ya da arkadaş ilişkisi olması gerekiyor karşındaki şoförle. Şimdi ben kendi arabamdan bahsedeyim. Oradan örnek alın. Benim arabamın bir sahibi var. Adam gitmiş, plakayı kiralamış, arabayı kendisi almış ve arabayı işletiyor. Ama kendisi çalışmıyor. Çünkü bu adamın 30'a yakın kendi arabası var. Her arabada 2 tane şoför var. Kendisi tabii ki çalışmıyor. İşletmecilik yapıyor. Bu adam benden de yevmiye alıyor. Yani benden de kira alıyor. Diğer arkadaştan da kira alıyor. Ben bu arabanın gece şoförüyüm. Diğer arkadaş bu arabanın gündüz şoförü. Bak şu an mesela gece saat 2.35. Ben 3'te bu arabayı teslim etmek zorundayım. Ve arabayı teslim ederken ben arabayı güzelce yıkatacağım. Çünkü gececiler yıkatır arabayı. Güzelce yakıtımı alacağım. Full alınır. Full verilir. Yakıtımı alacağım. Arabayı güzel temizlettireceğim. Malum korona da var. Dezenfekte ettirmek şart. Ondan sonra gideceğim adama arabayı teslim edeceğim. Adam gündüz artık gece 3'te çıkar ya da sabah 5'te çıkar. Arabayı durağa bırakırım ben. İşte anahtarımı da durağıma bırakırım. Gelir sabah bismillah der, anahtarını alır. Gelir abi işini çıkar. Tertemiz bir şekilde öğlen 3'e kadar çalışır. O da arabayı bana teslim etmeden önce o arabayı yıkatmaz ama yakıtını alır da gelir. Ben ona dedim ki boş yere yakıt almaya gitmek için orada vakit harcama. Bir 15-20 dakikada olsa o işte önemlidir. Hani bir iş daha fazla alırsın belki. Çünkü malum yani pandemi hepimizin belini büktü. O bir iş adamı belki o gün bir ekmek parası olur. Sen dedim abi şey yap. Bu arabanın yaktığı yakıt zaten belli. Kilometrede 35 kuruş yakıyor diyelim mesela. Dedim ki abi kaç kilometre yaptın? 200 kilometre mi? Çarp abi 35 kuruşla 70 lira versen bana, ben akşam kendi yaktığım yakıtla beraber üzerine koy alırım. Ben bunu bu şekilde hallettim o adamla. Şimdi benim arabamda şu an yevmiyem, yani verdiğim kira yevmiye aldığım para değil. Takside bu terim bu şekilde kullanılır. Araç sahibine, işletmeciye verilen paraya biz yevmiye deriz. Kira diye de tabir edebilirim yani. Günlük kiram benim bu arabaya verdiğim günlük kiram
275 TL 12 saat karşılığında verdiğim kiram. 275 TL'yi ben şöyle söyleyeyim. Ben bugün çalıştım 12 saat boyunca. Diyelim ki 600 TL para topladım. Şu dönemde toplanılabiliyor bu rakamlar. 275 TL'sini düş abi 600'den. Ne yaptı? 325 TL para kaldı. Diyelim ki tamamıyla sallıyorum. 100 TL'de ben yakıt yaktım. Çünkü ben klimada çalıştırıyorum. 375 yapıyor. 275 artı 100 TL yakıt 375. Bunun 35 TL'si falan da sigorta parası. Sigortanı çünkü kendin ödüyorsun bu işte. 375 artı 35 dersen ne yapar abi? 410 lira para yapar. 410 lira artı bir de akşam yıkama parası benim. 15 lira da ona veriyorum. 425 lirayla ben eksi kontak açıyorum. Ben kontağı açtığım gibi eksi 425 lirayı ben o gün çalışsam da çalışmasam da vereceğim. Çünkü ben bu arabanın sürekli çalışan şoförüyüm. Bir zaruret olur. Yerine bir şoför hemen ayarlamaya çalışırsın. Tabii bunu işletmeciye söylemen lazım. Senin yerine birisini belki daha önce kayıtlı olarak çalıştırdığı yedekçi vardır. Hemen çağırır onu. Devreye sokar çalışır. Ama hiçbir şey olmaz. Sen çalışamazsan eğer o 425 TL cebinden vereceksin abi. Çünkü bu işin raconu bu. Çünkü o adam da kira veriyor. Şimdi artısıyla eksiyle detaylı bir anlatım yapıyorum ki bu işe belki girmek istersiniz, belki girmek istemezsiniz, belki videoyu izlerken sıkılabilirsiniz ama bu videoyu izleyenlerin içerisinde bir kitle olacak. Merak edenler izleyecek zaten. Bir nevi o kitleye yönelik bir içerik oluyor bu. O yüzden detaylı bir şekilde sardırmadan izlerseniz sevinirim. Şimdi eksi 425 lirayla kontak açtın diyelim. Sen bugün 600 lira mı topladın abi? Ne kadar kaldı sana? 175 TL para kaldı 12 saatte. 500 mü topladın? Sana ne kadar kaldı? 75 TL kaldı. Belki senin o gün işin rast gider. Şehir dışına çıkarsın. 2000 lira toplarsın abi. 2000 liradan çık abi 425 lirana. Ne kadar kalıyor? 1575 lira para kalıyor. Yalnız matematik fena, kafa zehir yemin ediyorum. Şimdi yani bu biraz kısmet işi. Yani toplamıyor mu şu an bu parayı? Topluyor. Ben bugün mesela bereket versin 200 TL'ye yakın para kazandım. Şimdi bugün bir memurun yaklaşık olarak kazancına eşit olarak kazanabiliyorsun. Ama şimdi olayın detayı şu. Bakın. Takside çalışacaksanız eğer bu işte yırtık olmak zorundasın. Bunun cevabını aslında kanalımda vakit geçiren insanlar alabilir. Hatta ben son videoda yaşadığımız sıkıntılardan kısa kısa kesitler işte paylaşacağım dedim ya. Onları izlediğiniz zaman da bana hak vereceksiniz. Çünkü bugün resmi olmayan bir durağa gidiyorsun. Adam diyor ki ya diyor ben diyor kardeşim 20 yıldır burada diyor takılıyorum. Burası benim yerim. Sen buradan diyor iş alamazsın. Ya mesela Taksim Meydan diyelim. Ya buradan gel iş al. Kavga çıkar. Esenyurt'ta bunun için 7 kişi öldürüldü. Kavga çıkar. Yani yırtık olman lazım. Biraz cesur olman lazım. Belki sorun yaşamak istemeyen bir insan olsan bile dışarıya bunu yansıtmaman lazım. Görüntü olarak biraz böyle psikovari gerekiyorsa bir görüntü sergilemen gerekebiliyor. Ya bunu gerek müşteriye yapıyorsun. Gerek kendi camianda meslektaşına yapıyorsun. Yapıyorsun da yapıyorsun. Şimdi yalnız bu işin şöyle bir boyutu var. İşte önemli konu şu. Bakın. Düzenli olarak çalışırsan eğer ama Allah çalışanın rızkını veriyor. Paranı kazanır, cebine koyarsın. Çok da güzel bir şekilde geçimini yaparsın. Ama arabaya binenlerin içerisinden işte ya bu işe ben
hafız biliyorum, hoca biliyorum. Yani imamlık yapmış insanlar biliyorum bu işe girdikten sonra bozulan. Bir karı kız ortamı oluyor, kendini kaybediyor. Ne oluyor? Bir gece gidiyor mesela, yani çağırıyorlar, gidiyor takılıyor, bakıyor ki cazip geliyor. Ne oluyor abi? Kendi düzgün olan yuvası bozuluyor. Alkole düşüyor, belki uyuşturucuya düşüyor. Bu tamamıyla kişinin karakteriyle olan bir durum. Şimdi eğer senin burada amacın para kazanmak, evine rızık götürmekse bunlardan uzak duracaksın. Eğer bunlardan uzak duramazsan zaten bu işi yapma. Sen bu işten zarar edersin. Yemin ediyorum sen bu işi yaparken yani 10 yılda şöyle bir bakarsın arkana, ya ben ne kazanmışım dersin. Bir bakmışsın senin 50 bin lira borcun var. Niye? Sen doğru düzgün paranı ödememişsin. Ona borcun var, buna borcun var. Yani yok bu işin içinden çıkamıyorsun. Sonra diyorsun ki ya benim artık yapacağım bir iş de yok. Yaşım da geçmiş artık. Ne oluyor? Mecbur kalıyorsun yine bu işi yapmaya. Habire dibe vuruyorsun, habire dibe vuruyorsun. En sonunda kendini de rezil ediyorsun. Yani çıkamıyorsun yani işin içerisinde. Şimdi bu işi yapacaksan abi önce senin bir kere niyetin temiz olması lazım. Sen bu işe karı kız için ya da atraksiyon için çıkıyorsan bu işi yapmayacaksın. Gideceksin başka bir iş yapacaksın. Git abi cigololuk yapmaya çalış o zaman. Ya da ne bileyim karı kız kovalayacak bir kulüple takıl mesela. Bu işi onun yeri değil yani. Çünkü bunu niye söylüyorum? Ben mesela beni yeni tanıyan insanlar diyor ki abi ne iş yapıyorsun? Taksicilik yapıyorum. Abi karı kız düşüyorum diyor. Ya kardeşim sen bir önce bir sor bakayım. Yani bu işten kazancın var mı abi? Nasıl işlerin güçlerin nasıl? Yani bir sohbet et. Direkt karı kız soruyor. Yani niye biz bu işte pezevenklik mi yapıyoruz? Bu soruyu soranlara genelde benim tepkim oluyor. Şu an arabamı da paylaş etmeye getirdim. Şimdi olayın geri kalanında kazanç kısmını da anlattım. Sanırım bu video biraz uzun oldu ve 4 video diye ben yola çıkmıştım ama belki daha da uzun olabilir. Bir sonraki videoda kiralama sistemini anlatmayı düşünüyorum. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa bunlarla alakalı dediğim gibi yorumlar kısmından yazın. Hepsini tek tek okuyacağım ve en son içerik üretimi bittikten sonra isimlerinizle beraber işte sorulan sorulara cevap vereceğim. İşte X kişi işte bir soru sorar. Bu kişiden böyle bir soru gelmiş deyip bunların cevabını vereceğim bir içerik oluşturacağım. Bugünlük bu kadar. Bugün 2 tane içerik ürettim çünkü bu konuyla alakalı ve 24 saatte çalışıyorum. Yoruldum. Şimdi arkadaşlar en önemli kısma gelelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kanalımda vakit geçirmeyi unutmayın. Videoları paylaşmayı unutmayın. Yani bana desteğinizi bu şekilde verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.